İyi akşamlar herkese, hoş geldiniz. Öncelikle sizi 1998 yılına götürmek istiyorum. Aynanın karşısında poz verirken hatırlıyorum kendimi. Herkesin kendini ilk defa hatırladığı bir an vardır. Ben Jessica May, ilk defa 5 yaşındayken Brezilya'da çiftlikte ineklerin, köpeklerin, atların arasında, aynanın karşısında poz verirken hatırlıyorum kendimi. Bu akşam o küçük kızın hikayesini, Türkiye'ye nasıl geldiğini, Türkçeyi nasıl öğrendiğimi, neden ve nasıl Türk vatandaşı olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada buradan çok güzel görünüyorsunuz demek istedim ama görmüyorum hiçbir şey. Çok heyecanlıyım. Heyecanlandığım zaman dilim dönmeyebilir, kelimeleri doğru bir şekilde söylemeyebilirim. O yüzden şimdiden affedin. Sağ olun. Evet, çiftlikteyim ben. Artık manken olmak hayalim oldu. Ben manken olacağım dedim. Ama manken olabilmem için başka bir şehire gitmem gerekiyordu. Çünkü benim şehrim çok küçüktü. Ve bu şekilde ailemden de uzak kalmam gerekiyordu. Tamam dedim. Ailemden uzak kalmak benim için çok büyük bir fedakarlıktı ama ben bunu halledebilirim dedim. Ben bu şekilde bunu yapabilirim dedim. Çünkü onları için yapmak istiyorum aslında kendi kendime söylerken. Sonra tamam ben bunları hallediyorum derken küçük bir problemim oldu. Panik atağım başladı. Okul servis şoförü bizi hep evimizi yakında bırakıyordu. Fakat bir fırtına gününde evimize gelmek istemedi. Çünkü evimizin yolu topraktı ve çamurdan dolayı oraya girmek istemedi ve beni çok uzakta bıraktı. Dolayısıyla ben çok iyi hatırlıyorum ki otobüsten indiğimde ayağımda böyle bembeyaz ayakkabıları vardı. Annem yeni aldı, ilk defa giydim. O fırtına kopuyor ve ben işte ayakkabıları çıkardım, elime tuttum ve koşmaya başladım. Koşarken şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor ve ben böyle koşa 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 derken çat diye çamurun içinde düştüm. Her yerim çamur oldu, toprak yedim, yüzüme, gözüme girdi. Ayakkabılarım zaten pislendi ve böyle kaldım. Çok çocuktum ama hatırlıyorum. Kaldım ve dedim ki, ayağa kalk Jessica. Eve ulaşman lazım, eve gitmen lazım. Fırtına kopuyor ve eve gittiğimde tir tir titriyordum. Ve ilk büyük panik atağım krizi o zaman başladı. Ondan sonra zaten durmadı, bitmedi bugüne kadar. Sonra ben işte zaman geçtikçe kendi kendime soruyordum. Ben şimdi ailemden nasıl uzak kalacağım? Ya ben bir işin ortasında kriz yaşarsam, ya o koskoca şehrin ortasında tek başımayken kötü hissedersem, ben ne yapacağım? Zaman geçti, hep sorular soruyordum, işte düşünüyordum kendi kendime. Ve 15 yaşındayken zor bir karar aldım. Dedim ki, deneyeceğim ben. Yani sorularla, korkularla olmuyor bu iş. Ben o şekilde São Paulo'ya taşınarak manken olarak çalışmaya başladım. São Paulo'da ilk zamanlarında amcamın evinde yaşadım ve orada yaşarken küflü bir merdiven altında uyuyordum. Ve çok psikolojik şiddet gördüm. Zaten panik ataklarım çok arttı o dönemde ve dedim ki taşınıyorum buradan. Derken işte zaman geçti, iş ve okul devam ederken São Paulo'da 17 yaşındayken Çin'den bir iş teklifi geldiğini öğrendim. Ve aynı günde üniversiteden %100 biyolojik bilimleri için burs kazandığımı öğrendim. Ben dedim ki ne yapacağım şimdi? Dedim ki annemi arayayım. Annem ne yapayım? Annem dedi ki Jessica hayalinin peşinden git. Çünkü manken olarak belli bir yaşa kadar çalışabilirsin ama üniversite 50 yaşındayken de okuyabilirsin. Annem 40 yaşındayken üniversiteye girdi. Tamam dedim, telefonu kapattım, valizimi hazırlamaya başladım.
Sonra Çin'e gitmeden birkaç saat önce öğrendim ki seyahatimi iptal edildi. Çünkü 2011 yılında Japonya'da tsunami yüzünden Çin'in ekonomisi çok kötü olunca kimseye götürmek istemediler. Dolayısıyla ben Brezilya'da çalışmaya devam ettim. 2 hafta sonra, yani o dönemde hatırlıyorum ki çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü yurt dışında çalışmak benim için çok büyük bir basamaktı. Ama çalışmaya devam ettim ve inanıyordum, umut ediyordum. 2 hafta sonra Türkiye'den bir reklam teklifi geldi ve Türkiye maceramı böylece başladı. Sonra Türkiye'ye geldiğimde ben insanlara çok dikkatli bir şekilde gözledim, çok dikkatli bir şekilde dinledim, izledim ve fark ettim ki Türkçe ve İngilizce aynı anda öğrenmeye başladım. İnsanlar bana işte şarkılar gösteriyorlardı, deyimler anlatıyorlardı ve bir çekimin esnasında eşimle tanıştım. Ama her şey çiçek değildi. Çünkü ben ailemi çok özlüyordum ve zaman zaman her şeyi bırakıp vazgeçmeyi düşünüyordum. Sonra o zaman erkek arkadaşım olan şimdi eşim Hüseyin, işte bütün hissettiklerim, düşündüklerimi paylaşıyordum ve Hüseyin bana çok büyük bir destekçi oldu bugüne kadar. Hüseyin bana dedi ki, bak Jessica, biri var. 7 yaşındayken babasını kaybetti. 7 yaşındayken okuldan alındı. 10 yaşındayken öğretmenden çok büyük bir dayak yedi ve yüz kanlar içinde kaldı. 24 yaşındayken tutuklandı. Sonra bir sürü kötü şey oldu. 37 yaşındayken böbrek hastası oldu ve 39 yaşındayken idam cezası aldı. Sonra ben dedim ki, ne oldu Hüseyin? Hüseyin bana dedi ki, ne oldu biliyor musun? 42 yaşındayken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı oldu. O zaman ben Atatürk'le ilk defa tanıştım. Ve bu hikayeyi hiçbir zaman unutmadım. Çünkü başına bir sürü kötü şey gelen bir insan nasıl böyle bir şey başardı? Sonra ben Türkiye'de devam ettim. Çünkü başka ülkelere gidecektim çalışmak için. Ama buraya o kadar çok sevdim, o kadar aşık oldum ki burada kalmaya karar verdim ve Brezilya Türkiye'nin arasında uçuyordum. Bir süre sonra daha fazla televizyon reklamı çekmeye başladım ve yönetmenler bana sık sık söylemeye başladılar. Bizce sen beyaz perdede çok yakışacaksın. Ekran seni çok seviyor, kamera seni çok seviyor. Ya dizi yap, işte film yap falan. O kadar çok duydum ki bunu. Dedim ki, ben oyunculukla ilgili bir şey denemek istiyorum. Ve orada karar verdim. Bunu söyledikten birkaç ay sonra bana bir tarih dizisinden bir teklif geldi. Beni 3 ay boyunca beklettiler. Dediler ki, biz seni istiyoruz. Aradığımız kız sensin. Seninle çalışacağız. Kaşını, saçını, teline kadar hiçbir şey dokunma. Ve 3 ay boyunca ben sadece onları bekledim. Heyecan içinde. Derken bir gün çok basit ve hızlı bir şekilde aradılar ve dediler ki başkasıyla anlaştık. Ben hayal kırıklığı uğradım. O kadar kötü oldum ki hiç unutmayacağım. Ben 3 ay boyunca sadece o karakteri yaşadım, yaşamak istedim. Sonra ben depresyona girdim o dönemde ve dedim ki eşime ve menajerime, ben Brezilya'ya gidiyorum ailemin yanına. Ama gitmeden önce menajerimin ofisine uğradım ve dedim ki, bak Ali, bu süreçte bana oyunculukla ilgili bir şey gelmezse ben Brezilya'ya temelli gidiyorum. Orada ayağa kalktım. Benim ayağa kalkma anım oydu. Çünkü o zamandı. Çünkü ben çok net hatırlıyorum. İşte gelmese gidiyorum ben. Ve çok net bir şekilde çıktım ofisinden ve Brezilya'ya gittim. Brezilya'ya gittikten bir ay sonra bana ilk işim olan Yeni Gelin projesi geldi. Ve bir hafta sonra ben İstanbul'daydım. Böylece benim oyunculuk kariyerim resmi olarak başladı. Ben bugüne kadar kendim için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam ailem için yaptım. Kazandıklarım, yaptıklarım her zaman onları için. Çünkü onları mutlu gördüğümde ben zaten ödülümü aldım. Ve hiçbir zaman en iyi olsun ya da
benim için en büyük olsun demedim. Ben sadece güneşin altındaki yerime geçmek istedim. Çünkü Brezilya'da bir deyimimiz var. Güneşin altında herkesin bir yeri vardır mutlaka. Yani güneş herkese parlar. Ve ben anladım ki biz bu dünyada hepimiz yolcuyuz. Ve bu yolcu yaparken yani yolumuzun sonundaki kurduğumuz o hayali, ben büyük bir kırmızı gül olarak görüyorum. O kırmızı güle ulaştığımızda çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Fakat o kırmızı gül ulaştığımızda başka bir çiçek görüyoruz. Daha büyük bir çiçek, daha büyük bir gül görüyoruz ve ona ulaşmak istiyoruz ve bu hiçbir zaman bitmiyor. Sonra dedim ki mutluluk geçici bir ruh halidir. Yani mutluluk aslında yolculuğun ta kendisidir. Ve anladım ki dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yani bu yoldayken, o kırmızı güle ulaşmaya çalışırken, ayağımızın altındaki kır çiçekleri, papatyaları, laleleri eze eze gidebiliyoruz. Halbuki seni mutlu edecek aslında ayağının altındaki o minik çiçekler olabilir. Lütfen bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.